Doktor Hakan Klinik'ten herkese merhabalar. Bugün yine Hair Talks serimizin bir başka videosunda Hakan hocamızla birlikte çok popüler, bizim de uyguladığımız bir konuya değineceğiz hocam. Mega seanslar, Evet. bizim de kliniğimizde sık sık uyguladığımız, çok da iyi sonuçlar aldığımız bu işlemler merak ediliyor hocam. Öncelikle çok temelden başlayalım. Biz mega seansı hangi işlemleri diyoruz? Biz mega seansı tabii ki bildiğin gibi yüksek sayıda çalışmak istediğimiz hastalarda yapmış olduğumuz işleme söylüyoruz. Yüksek sayıda çalışmak zorunda olduğumuz hastalarımızda kimler oluyor? Hastanın açıklık alanı çok büyük. Donör alanı da bunu destekliyor. Biz biliyorsun bunları genelde ikiye bölerek yapma taraftarıydık. Ama biz bunları aynı anda 2 güne bölerek yüksek sayıda çalışarak yaptığımız zaman bu işleme mega seans diyoruz. Yani aslında bizim günlük çalışabileceğimiz bir maksimum sayı limitimiz var. O da belli sebeplerden dolayı Evet. oluşmuş bir rakam. Onun üzerine çıkacağımız işlemlere artık mega seanslar diyoruz. Aynen Yani öyle. belli bir sayının çok daha üstünde uygun Evet. adaylarda çıktığımız sayılar. Aynen öyle. Peki bunu yapmamızın, yani mega seans biraz girmiş oldunuz o konuya ama temelde sebepleri nelerdir? Biz bu işlemi niçin yapıyoruz? Şimdi tabii biliyorsun mega seans gerektiren hastalar yüksek sayılarda çalıştığımız hastalar ve yüksek sayılarda çalıştığımız için de işlem süresi çok uzun. Burada hem hastalarımız tabii bir günde bunu yaptığımız zaman çok yoruluyorlar, çok yorulurlar. İkinci olarak da ekibin de tabii ki konsantrasyonunda bir kayıp olur süre uzadığı sürece. O nedenle biz bu mega seansları bildiğin gibi 2 ayrı güne bölerek yapıyoruz. Ama bundan da daha önemli tıbbi bir gereklilik de tabii ki çok yüksek sayılarda çalışmak zorunda kaldığımız zaman bu greflerin dış ortamda canlılığını koruyabileceği bir maksimum süre var ve biz bu maksimum süreyi kaçırdığımız için greflerin canlılığını koruyabildiğinden emin olamıyoruz. O yüzden de bu işlemleri 2 ayrı güne bölerek hem hastamız için daha konforlu ve ekip için hem de tıbben de daha doğru bir işlem yaptığımıza inanıyorum. Evet hocam, bu son söylemiş olduğunuz 2 madde, yani işte greflerin dışarıda kalması ve 2 güne bölünmek çok önemli ama burada izleyicilerin kafasında net oluşsun diye rakamlardan birazcık net vermek istiyorum. Biz bir seansta işte maksimum ihtiyacı olan kişilerde yaklaşık 4500 gref civarı çalışabiliyoruz. Tabii bu bile 8 saatlere varabiliyor bu işlemin bitmesi. Evet. Sayı 6000 lira, 6500 lira çıktığında işte bu 10 saat, 12 saate bulabilir tabii bütün hassasiyetleriyle yapıldığında Tabii. işlem. Hastanın hem konforu hem de ekibin konsantrasyonu için gerçekten o da önemliydi. Tabii. Peki burada akıllara şöyle de bir soru geliyor. Şimdi 2 güne böldüğümüzde parça parça ekimler yapılıyor. İlk gün bir kısım, ikinci gün bir kısım. Hı. Burada size göre işte ilk gün bir alanın ekilmesi, işte diyelim ki ilk gün tepenin ya da önün. Orada size göre bir önem sıralaması var mı? Yani bu tabii vakaya göre çok değişen bir şey. Biz biliyorsun bunu o an için vakanın durumuna göre değiştirebiliyoruz. Ama genel olarak benim kendi yaklaşımım biliyorsun öncelikle arka yani tepe Evet. bölgesinin ekilmesi, kram alan dediğimiz taç bölgesinin ekilmesi. Daha sonra orta bölüm ve ön bölgenin ekilmesi şeklinde ikiye böldüğümüz vakalarda. Bunun da şöyle bir tıbbi desteği var aslında. Saçlı derinin ana damarlanması, kanlanması yüzden gelir. Yüz bölgesinden damarlar gelip arkaya doğru gider ve bu tepe bölgesi en aslında kanlanmanın ulaştığı son bölgedir. O nedenle biz ilk önce eğer ön bölgeyi ekersek buradaki dolaşımı keseceğimiz için daha sonra ertesi gün arkaya ekeceklerimizin beslenebilme ihtimali bir miktar daha düşebilir. Evet. Zaten biz onun için tepeye, taç bölgesine ekilen greflerin tutma oranı daha düşüktür deriz. O nedenle ilk önce arkaya eğer ekersek bu bölgemiz henüz daha herhangi bir cerrahi travmaya maruz kalmadığı için kanlanma buradan gelip arkayı besleyecektir. Ondan sonra ertesi günde ön tarafı ektiğimizde tekrar şuradan gelen damarlarla o bölgede beslenmeye devam edecektir ve bu bizim olası greft kaybımızın önüne geçecektir. Evet. Bizim de dediğiniz gibi daha çok uyguladığımız şey bu tepede. Evet. Onu demişken hocam, bu mega seansların bir başka aslında uyguladığımız avantajı aklıma geldi. İşlemi tabii 2 güne böldüğümüzde biz aslında ilk gün çalıştığımız bölgelere de ikinci gün tekrar destekte bulunabiliyoruz bir yoğunluk. Çünkü ilk gün o dokular canlılığını korurken zaten santimetre kareye ekilebilecek gref sayısı belli. Tabii. Ama onun bir gün bile orada kuruması, iyileşmesi orada tekrar bize sıklaştırmak için imkanlar sağlıyor. Bunu da mesela sık sık bazen işte dediniz, bazen de hastanın durumuna göre ilk öne ektiğimiz günler oluyor. İşte mesela önde çok aşırı yoğunluk isteyen kişilere ilk gün öne ektiğimiz, ikinci gün tepeyi ekerken tekrar öne bir sıklaştırma geçtiğimiz
Dolayısıyla böyle yani tek seansta aslında ulaşılamayacak yoğunluklara da ulaşabilme imkanı sağlıyor bu 2 günlük işlemler. O da aklıma gelmişti işte mega seans konusu açılmışken onu da Tabii gayet de güzel oldu. belirtmek istedim. Peki hocam siz kendi deneyiminiz, tecrübeniz bu işlemi yani 2 gün üst üste bu sayılara çıkmayı öneriyor musunuz ihtiyacı olan kişilere? Evet, tabii ki daha çok ben bu işlemi 2 ayrı seansa bölmeyi seviyorum. Yani hastanın eğer 4500 greftten daha fazla greft ekimine ihtiyacı varsa ben bunu araya en az 8 ay koyarak 2 ayrı seansta yapmayı daha çok seviyorum biliyorsunuz. Ama bir takım nedenlerden dolayı mega seans yapmak durumunda kaldığımız hastalarımız var. Tabii ki bu durumda da mega seans yaptığımızda da sonuçların çok da iyi olduğunu gördüğümüz için bunu yapmakta da ben herhangi bir tıbbi beis görmüyorum. Evet. Bir tıbbi sakınca görmüyorum açıkçası. Ama asıl tabii ki yapmak istediğim her zaman için işlemi 2'ye bölmek. Zaten bu soru biraz da şöyle şey oldu, garip oldu hocam. Size mega seans yaptık. İşleminizi 2 güne böldük. Yani zaten bu sizin tıbbi olarak önermediğiniz, işte sonuç almayı kesinlikle beklemediğiniz bir şey olsa bunu zaten hem hastalara önermeyiz hem de sizin kendi işleminiz de öyle yapmazdı. Tabii. Siz de mega seans bir işlem yapmıştık. Onu da hatırlatmış Tabii. olalım. 5500 grefti 2 günde ekmiştik. Evet. Bu da aslında işte bu mega seansı neden yapıyoruz'un aslında sebeplerinden bazıları da işte kişilerin buna tekrar bir zaman ayıramayacak olmaları. Genelde yurt dışından gelen hastalar bunu daha çok tercih edebiliyor. Çünkü çok uzak ülkelerden gelebiliyorlar ve tekrar bu işlemler için bir kez daha seyahat planlamak, işte yol masrafı, otel masrafındansa tek seferde bu işi çözmek istiyorlar. Ya da yine yurt içinde çok zaman problemi olabilen, sıkışık yoğun program olan kişiler olabiliyor. Mesela sizde öyleydi. Tabii. Zaten saç ekimi bile zor planlayabilmiştik. Bir kez daha bir işlem yapmak için tabii şeyimiz yani zorlaşıyordu tekrar böyle bir şeye girebilmeniz. Dolayısıyla sizde de tam da bu sebepten mega seansı yapmıştık ve çok da iyi sonuç almıştık. Aslında bu da mega seansında çalıştığını zaten en net cevaplarından birisi. Tabii ben bir canlı örnek olarak hastalarımızın önündeyim mega seansın alınabilecek sonuçlar açısından. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Buradan şöyle bir mesaj da vermememiz lazım. Herkes mega seansa uygundur. Herkese isterse mega seans yapılabilir. Değil mi? Böyle bir şeyin de çıkmaması lazım. Soruların içinde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Soruların içinde yok ama onu belki çok değinmedik ama evet yani aslında bir kere buna ihtiyacı olan ve bunu karşılayabilecek kaynağı olan kişiler için zaten böyle bir ihtimal var. Aynen öyle. Eğer hastanın donör bölgesi 2 gün üst üste minimum 6500 kök almaya müsaitse ve bu kök alındıktan sonra o bölgede bir hasarlanma, bir densitede, yoğunlukta aşırı azalmaya bağlı daha kozmetik olmayan bir görünüme yol açmayacaksak o zaman tabii ki mega seans uygun hastalara yapılabilir. Son olarak hocam bu baştan sormayı planladığım soruların arasında yoktu ama şimdi konu oraya geldi. Peki mega seans hastasını ilk görüşte tespit edebiliyor muyuz? Yani bu hastaya kesin mega seans yapılır dedik. Gerçekten yapılabiliyor mu? Yoksa buna yani bu nasıl karar verilebiliyor? Tabii ki mega seansı hangi hastalara yapacağımıza nasıl karar veriyoruz? Ameliyat öncesi görüşmelerde hastaların bize göndermiş olduğu resimlerden bir ön fikrimiz oluşuyor. Hastaya eğer ameliyat günü yapılacak olan canlı muayenede de bir farklılık olmadığı takdirde mega seans yapabileceğimizi önden bir söylüyoruz. Ama nihai kararımızı tabii ki ameliyat günü donör bölgenin muayenesinde koyuyoruz. Fakat biliyorsun ki Koraycığım hastanın donör bölgesi bazen çok yoğun, çok güçlü gözükse bile hastanın dokularının işleme uygun olmaması nedeniyle dokunun vermemesi dediğimiz bir antide de var bu saç ekiminin içinde. Yani hastanın çok yoğun olan donörü dokularının işleme uygun olmaması nedeniyle %100 bize yapmış olduğumuz her atışı bir ünite halinde vermeyebiliyor kök. O nedenle biz aslında nihai kararımızı ameliyat esnasında veriyoruz. İlk yarıdan aldığımız sayıyı görüyoruz. Eğer ilk yarıdan alabildiğimiz sayı bizim mega seans dediğimiz rakamlara ulaştırabilecek gibiyse bize hastanın total alacağımız greftini o zaman o hastaya mega seans yapıyoruz. Aksi takdirde planı değiştirerek işlemi normal bir seansa döndürüp hastaya ikinci bir operasyona ihtiyacı olduğunu söylüyoruz.
Yani tabii ki fotoğraf ve canlı muayene bir taraftan, hani yeterli yoğunluk var mı yok mu? Bir de ama dediğiniz gibi işlemde de Tabii. o sayılara ulaşabilecek miyiz görmek gerekiyor. Tabii. Göremediğimizde de hemen o B planını, baştan düşünmüş olduğumuz B planına dönüyoruz. İşte burada şunu da söylemek lazım. Hastaların kafasında şöyle bir şey de olabilir. Yani biz 6300'ü madem 2 günde alabiliyorsak, Evet. mesela neden 4500'de sınırlıyoruz veya araya niye o 8 ayı koyuyoruz? Bunu aslında belki de alım videolarında anlatmışızdır. Biz işlemi 4500'de sınırlamak zorunda kaldığımız zaman işte o sıyıran, içeride kökü kalanlar 8 ay içerisinde yeniden çıkarak bize 8 ay sonra yeniden en az bir 2500-3000 kök daha fazladan alabilme imkanı sağlıyor. O yüzden yani aynı anda bir hastadan 6500'ü zorlayarak almakla bunu 8 aya bölerek almanın donör bölgeye vereceğimiz hasar açısından %100'e yakın arada bir fark oluşturacak kadar büyük bir fark oluştu. Evet. Onu Ya da aslında şuna bilmeleri geliyor o lazım. zaman. Herkesten tek seansta işte 6000-6500 gret almak mümkün olmayabilir. Ama bu insanların birçoğu ikinci seansta da geldiklerinde işte bir başka seansta toplamda o sayılara çıkabiliyorlar. Tabii. Tek seansta çıkamasalar bile o donör işte toparlamasıyla falan 2 seansta çıkabiliyor aslında. Zaten bu insanlara da, bu hastalara da biz işlemi işte 2 parça halinde öneriyoruz. Tabii. Çünkü onlar da en iyi verimi o şekilde alıyor. Zaten yeri gelmişken şunu da söyleyeyim Koray. Bildiğin gibi biz bunu aslında Türkiye'de çok farklı klinikler de bunu böyle yansıtıyor. Yani bir saç ekimi dediğin şeyin sanki sadece tek seanstan ibaret olması gerektiğini, hastalarımız buraya geldiği zaman işte bir kere saç ektirecek ve tamamen çok iyi saçlara sahip olacakmış fikriyle geliyorlar ama yurt dışında, Avrupa'da bu biliyorsun böyle uygulanmıyor. Genelde o ulaşılan güzel sonuçlara 6-7 yıllık bir sürecin sonunda birkaç tane seanstan geçirerek hastayı ulaştırıyorlar. Bence Türkiye'de de yavaş yavaş bu fikrin de yıkılıp doğru düşünce tarzının hastalarımıza da yerleşmesi lazım. Bu konuyu da başka bir videoyla belki Evet, bu konuya da konuşabiliriz. ayrıyetten değinilebilir. Gerçekten çok büyük farklar var Türkiye'deki pratikle yurt dışındaki Aynen. pratik arasında. Peki hocam, bugünkü mega seans konusuna değinmiş olduk. Bunu da mega seans yapmış olduğumuz kliniğimizin medikal direktörü Hakan hocamızla konuştuk. O açıdan da bence ilginç oldu. Bir başka Hair Talks serimizin videosunda başka bir konuyla sizlerle görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.